Selamlar. Konumuz Enneagram. Enneagram kişilik tiplerini anlatıyor. İsmi Yunanca'dan geliyor. Ennea, 9, gramma, çizgili veya yazılı olan şey demek. Ama asıl çıkış yeri bu değil. Pakistan sufilerinden geliyor. Mürşit müritlerine bu yöntemi öğretirken kumun üstüne yazarak anlatırmış, sonra silermiş. Kayıtlara geçmesin, ehlinin harici öğrenmesin diye sufiler böyle yaparmış. Bu yöntem bilginin saklanması ne kadar doğru tartışılır. Ama buna rağmen Batı'dan bir adam gelip bu insana ait çok kıymetli bilgileri öğrenmiş ve yayılmasını sağlamış. Kişilik, fıtrat ve karakterin toplamı. Karakter doğduktan sonra yetiştirilirken kazandığımız huylarımızın toplamı. 25-26 yaşına kadar oluşuyor, oturuyor. Sonra da olumsuz yönlerimizi, karakterimizdeki olumsuz yönlerimizi değiştirmek için uğraşmamız gerekiyor, zorlanıyoruz. Enneagram sistemine göre bu kişilik tiplerini öğrenmek çok işimize yarıyor. Dünyayı algılamamızı, bakış açımızı etkiliyor. Çevreye tepki vermemizi etkiliyor. Kişilik tipin neyse ona göre tepki veriyorum mesela. Kişisel tutkular ve idealler bu kişilik yapımıza göre şekilleniyor. Kişilik tipimiz bizim eylemlerimizi, hareketlerimizi, davranışlarımızı belirliyor. Potansiyel yatkınlıklarımızı ve eğilimlerimizi ifade ediyor. Her bir tipin baskın veya çekimser olduğu özellikleri, hem pozitif hem de negatif yönleri var. Kişiliğin doğru tespitine ve esas benliğin özüne odaklanıyor Enneagram. İnsanın psikolojisini temel alarak insanın daha iyi bir versiyona, bir üst mertebeye dönüşmesini hedefliyor. Bu özelliğiyle milattan önceki yıllardan beri çeşitli topluluklarda, kültürlerde, ritüellerde kullanılmış. Günümüzde de insan ilişkileri, insanın kendini ve başkalarını tanıyabilmesi ve kariyer alanlarında tercih ediliyor. Büyük önemli kararların öncesinde kullanılabiliyor. Mesela evlilik aşamasında, okul meslek seçiminde, kariyer yönlendirmesinde, üniversiteden mezun olunca alan seçiminde, mesela evlilik görüşmesinde doğru sorularla karşı tarafın kişilik tipini tespit edebilirsiniz. 9 kişilik tipi üçlü gruplar halinde ayrışıyor. Akıl odaklı olanlar zihin merkezliler. Bunlar 5, 6 ve 7 numaralı karakterler. Kalp odaklılar duygu merkezliler. 2, 3 ve 4 numaralı karakterler. Beden odaklılar fizik merkezliler. 8, 9 ve 1 numara karakter tipleri de buna giriyor. Şimdi duygusal merkezli dediğimiz zaman çok duygusal anlaşılmasın. Şöyle, duygusal merkezli olan 4 numara sanatçı, gereğinden fazla duygusal. 3 numara başarılı, çalışkan, duygularından uzak kalmış, performans odaklı, duygularını bastırıyor. 2 numara yardımsever olan da duygularının arayışını kendi dış dünyasında gerçekleştiriyor. Yani duygularının yönünü şaşırmış, dışarıda arıyor. Fiziksel merkezliler öfke kullanımı ile ilgili bir meseleleri var. 8, 9 ve 1 numaralar. Lider olan 8 numara gereğinden fazla öfkeli. Barışçıl olan 9 numara gereğinden az öfkeli. 1 numara idealist olan öfkesinin adresini şaşırmış. Bastırılmış bir öfkeye sahip. Zihinsel merkezliler de 5, 6 ve 7 numara karakterler. Bunlar da korku duygusuyla baş etmeye çalışıyorlar. 6, şüpheci sorgulayıcı olan karakter korkuyu gereğinden fazla yaşıyor. 7, maceracı korkuyu gereğinden az yaşıyor. 5, uzman olanlar korkunun adresini şaşırmışlar. Korkudan kurtulmak için kendini araştırmaya vermiş. Bastırılmış bir korku yaşıyor. Yani 3, 7 ve 9'lar gereğinden az yaşıyorlar. 6, 8, 4'ler gereğinden daha çok yaşıyorlar. 2, 1, 5'ler de bastırılmış bir şekilde yaşıyorlar. Aynı tipte olanlar daha kolay anlaşırlar. Her tip ilerleme ve gerileme yaşıyor. Kişilik durağan bir şey değil, değişken. İlerleme yaşadığında kendi özelliklerini kaybetmiyor, diğer tipin iyi özelliklerini, olumlu yanlarını alıyor. Gerilerse diğer tipin olumsuz negatif yönlerini göstermeye başlıyor. Enneagram yuvarlağında sağında ve solunda olan numaralarla etkileşim yaşıyor kişi. İlerleme gerileme de iki şekilde görülüyor. Birincisi gün içinde olan olayların etkisiyle yaşanan geçici ilerleme ya da gerileme. Yani kişinin rahat halindeki durumu, stres halindeki, baskı altındaki hali geçici ilerleme, gerilemelere sebep olabiliyor. İkincisi kişinin kendini yetiştirmesiyle alakalı. Kişi kalıcı ilerleme, olgunlaşma ya da gerileme yaşıyor. Mesela 5 numara uzman tipler gerilerse 8 numara lider tipin öfkesini yansıtıyor. Moral düzeyi yüksek devam ettiği sürece her tip ilerleme aşamasında olumlu özellikler göstermeye devam ediyor.
İnsan gergin olduğunda her tip gerideki tipin olumsuz özelliklerini göstermeye başlıyor. Kalıcı olgunlaşma yolu da şöyle. Birincisi, insan mevcut halinden razı olduğunda bu onu şükretmeye götürüyor. Bu da bir sonraki tipin olumlu özelliklerini kazandırıyor. Kalıcı olgunlaşmak için halinden razı olmak, şükretmek gerekiyor. Yani razı ol, şükret, olgunlaş. İkincisi, kendi özelliklerini iyi yönde kullanıyorsa kişi olgunlaşıyor. Sana verilmiş olan potansiyelini kullan, şükret, olgunlaş. Üçüncüsü, kendi tipinin risklerini kontrol altına almak da beraberinde olgunlaşmayı getiriyor. Mesela 1 numara idealist öfkesini kontrol edebilirse 7 numara maceracının olumlu özellikleri ona açılıyor. Kendi olumsuz özelliğini fark edip dizginleme yöntemlerini öğrendiği zaman kişi olgunlaşma başlıyor. Peki geri gitme nasıl oluyor? Kişi şikayet etmeyi alışkanlık haline getirirse, kişi kendini israf ederse, yani potansiyelini kullanmazsa, kişi risklerine boyun eğerse, yani olumsuz özelliklerini ön plana çıkardığında, nefsine uyduğunda kişi kalıcı gerileme yaşayabiliyor. Enneagram'ı öğrenip hayatımıza geçirirsek hem kendimizi tanımakta, neyi neden yaptığımızı anlamakta hayatımız kolaylaşacak, hem de etrafımızdaki insanları kolay tahlil edebileceğiz. Çabuk çözeceğiz, onlara nasıl davranmamız gerektiğini bileceğiz. Sıfır merkezli insan nasıl olur? Bütün tiplerin olumlu özelliklerini kendine toplamış, kendini yenilemiş, özelliklerini geliştirmiş insan demek sıfır merkezli insan. Yani amacımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzemek. Ruh bedene hapsediliyor. Bedenin içinde sınırlı durumda ruh. Ve İslam fıtratı üzere tertemiz ve günahsız olarak en yüksek konumda dünyaya geliyor. Nefis ise dünyaya ham bir halde geliyor. Terbiye edilmemiş, henüz nefis mertebelerinin başında. Çocuğu nasıl yetiştirirlerse ona göre şekil alıyor ve bu kişilik tiplerinden biri çocukta meydana geliyor. Enneagram kişilik tiplerini şimdi ekrana yansıtıyorum. İsimleri çok fazla. Her yerde bir farklı isim almış. Çünkü çok uzun yıllardır kullanılan bir yöntem bu. Birincisi idealist, mükemmeliyetçi tipler. İkincisi yardımsever, verici tipler. Üçüncüsü başarılı, çalışkanlar. Dördüncüsü sanatçılar, melankolikler. Beşincisi uzman araştırmacılar. Altıncısı sadık, şüpheci, sorgulayıcılar. Yedincisi meraklı, maceracı, ehli keyifler. Sekizinci kahraman liderler. Dokuzuncu barışçıl, uyumlular. Şimdi ekranda enneagram yuvarlağını görüyorsunuz. Kim neyden etkilenir? Onun şeması bu. İdealist mükemmeliyetçi tiple başlayalım. 1 numara. Mükemmeliyetçi, inançlı, kendini adayan, dürüst ve iyi kalpli olan bu kişilik tipi, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, çevreye faydalı, mantıklı insanlar. Bu kişiler kendi doğru ve yanlışlarını belirlemiş, disiplinli ve kurallı insanlar. Mükemmeliyetçi bir tarafları olduğu için her şeyin kuralına uygun ve hatta kusursuz olmasını istiyorlar. Olmadığında da suçluluk hissi duyuyorlar, kızabiliyorlar. Yapılan işler kendi kafalarındaki standartlarına göre mükemmel yapılsın istiyorlar. İdeal bir dünyaları var, kendi kafalarında bir şablonları var, her şey o şablona göre olsun istiyorlar. Esneklik düzeyi en zayıf olan insan grubu bunlar. Kendi standartlarından saptığı zaman gerginlik yaşıyorlar. Onları ikna etmek zor. Belli bir zaman dilimleri var. Yani her şey böyle belirli bir zaman içerisinde yapılmalı. Bunlara müdahale edilmesini istemiyorlar. Dışarıdan bakıldığında titizlikleri dikkat çekiyor. Pimpirikli bir halleri var. Kolaylıkla hata bulabiliyorlar. Eleştirel yanları var. Hataları düzeltmeye çalışıyorlar. Bir iş varsa orada o işin hatasını, kusurunu bu 1 numara idealist tipler bulurlar. Bol bol nasihat ederler. Nasihat iyi bir şey ama istendiğinde verilen nasihat iyidir. Ama idealistler sürekli nasihat ederler. Yüksek ahlaki değerlere sahiptirler ve insanların bunlara uymasını beklerler. Yoksa kızarlar, söylenirler. Plansız programsız iş sevmezler. Herkese çok samimi olmazlar. Öyle çat kapı ona gidemezsiniz. Öfkeye sahipler ancak dışa sözlü olarak çok yansıtmıyorlar. Yüz gerginliğinden anlarsınız. Bazı 1 numaralar
Dışarı rahatlıkla yansıtabiliyorlar bu öfkelerini ama genellikle 8 numara kadar sinirlerini dışarıya yansıtmıyorlar. Yüzlerindeki gerginlikten anlıyorsunuz. 8 numara kişilik tipi sinirini ifade ediyor, insanları kırıyor. Ama 1 numara sinirlendiğinde genellikle bağırıp çağırmıyor. Çünkü şöyle düşünüyor, bağıran insan mükemmel olmaz diye bir düşünceleri olabiliyor. İşine karışılmasını istemiyor bu tipler. Rüşvete, dolandırıcılığa engel oluyorlar. Çünkü çok yüksek ahlaki değerleri var. Eleştirirler, sevdikçe sevdiğini eleştirirler. Çünkü onlar için eleştiri iyi bir şey. Sevdiği kişilerin hatasız, kusursuz olmasını istiyorlar. Bu yüzden de eleştiriyorlar. Ama kendileri eleştirilmekten hiç hoşlanmıyorlar. Çocuklukta nasıl bu tipler? Olduğundan daha olgun oluyorlar çocukken de, kendinden büyük insanlarla arkadaş oluyorlar. Bu tipin, 1 numara idealist tipin olumsuz özellikleri, pimpiriklikten dolayı çevresi ona aksi, huysuz diyebilir. Kin tutabilirler, bastırılmış öfkeleri var, kendi bildiklerinden şaşmıyorlar, sabit fikirliler, esnek değiller, hata odaklılar, sürekli hata buluyorlar her şeyde, bol nasihatle sıkıcı olabiliyorlar, mükemmel olsun derken bıktırabiliyorlar, işleri ertelemeye sebep olabiliyorlar. Olumlu özellikleri, yüksek ahlaki seviyeleri var. Bir iş yaptıkları zaman kaliteli, güzel iş çıkarıyorlar. 2 günde yapılacak işi bir haftada yapıyorlar. Çünkü detayları irdeleyip mükemmel olsun istiyorlar. Az iş yapalım, az kâr edelim ama ürün kaliteli olsun diyorlar çalışkanlar. Meslek olarak avukat, yargıç, savcı olabilirler. Kariyer odaklı, işkolik çalışanlar. Bunlar kalite kontrol, müfettişlik, vaizlik, müftülük gibi işler yapabiliyorlar. Korkuları ne biliyor musunuz? Korkuları da ahlaki olmayan bir şey yapmaktan korkuyorlar. Arzu ve istekleri iyi olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek. Zayıf noktaları da kaygı ve öfkeleri. Esmalarına bakıyoruz. Yakut düz esma sıfatıyla yaratılmışlar. Yakut düz, bütün övgüler üzerine olan, her türlü eksiklikten uzak ve kemal sıfatlarının hepsini üzerine toplamış olan demek. 1 numara size uygun geldi mi? Acaba siz 1 numara olabilir misiniz? Şimdi devam edelim. 2 numara yardımseverler, sitemkar verici. Çevresindekilerden sevgi ve ilgi bekleyen, duygusal, iyi niyetli insanlar. Çevresindekilere karşı verici bir tutum sergilerler. Başkalarının istek ve ihtiyaçlarını kendi önceliklerinin yerine koymakta herhangi bir sakınca görmezler. İyilikleri ve samimiyetleriyle dikkat çekerler. Genellikle bir isteği geri çevirmede ve hayır demekte zorlanırlar. İnsanlarla ilişkiyi çok önemserler. Popüler, cana yakın, aranan, insanların sevdiği bir karakter. İnsanlara iltifat etmeyi, vermeyi çok seviyorlar ama almaktan çekiniyorlar. İhtiyacı olanı istemekten çekiniyor bu karakter tipi. Çok seviliyorlar, insanları şarj ediyorlar adeta ama perde arkasında da ona şarj edilmesini istiyor. İnsanların da ona iyilik etmesini bekliyor, bunu dile getirmiyor ama bir beklenti içinde yaptıklarının karşılığını istiyor. Verdiği zaman karşı taraf hora geçirmeyince, yeterince beğenmeyince çok bozuluyor. Çok cömert insanlar ancak bu cömertliğin değerlendirilmesini istiyorlar, bilinsin, görülsün istiyorlar. İnsanlarla iç içe bir hayat onu mutlu ediyor. 1 numara idealist karakter misafiri çok sevmezken 2 numara yardımseverler gelinsin, gelilsin, yenilsin, içilsin istiyorlar. İlişkiler hep canlı tutulsun istiyorlar. Harcama meyli çok bu karakterin, bol bol hediye almayı seviyor. Motive oldukları alan da şu: bizim sana ihtiyacımız var dediğiniz zaman bu ikiler harekete geçiyor. Empati gücü yüksek, insanları dinliyorlar, dert dinleyici insanlar. Vakıf, dernek, yardım faaliyetlerinden çok hoşlanıyorlar. Çocukluklarında nasıl bu tipler? İnsanların dizine oturan popüler çocuklar, büyüklerin gözdesi, iletişim merkezli, kendini göstermekten hoşlanan çocuklar. Tabi değersizlik duygusuyla büyütülmemişlerse böyle olur, yoksa çekingen, içine kapanık olabilir. Şeyh Nakşibendi Hazretleri çok yardımsever, 2 numara kişiliği çok gelişmiş bir mübarek zattı. Meslekler, hangi meslekleri seçebilir bu 2 numaralar?
Öğretmen olabilirler, hemşire, doktor, hasta bakıcı, danışman, sosyal sorumluluk çalışanları, psikolog, terapist, halkla ilişkiler, satış pazarlama, insan kaynakları, gönüllü hayır işlerine katılabilirler. Bu karakter insanın olduğu yerde olur. Yani yalnız çalışmaması gerekiyor. Korkusu, değer görmemek, isteği arzusu, sevilmek. Zayıf noktası, gururu, yani verir alamaz. Esması, ya Kerim, ya Latif. İkram sahibi, lütuf ve ihsan sahibi, ya Latif. Olumsuz yanları, büyük başarılar, büyük eserlerde ikinci planda kalıyorlar, çok başarılı değiller. Hep etraflarında insan olsun istiyorlar, yalnız kalmayı, kendi iç yolculuklarını keşfetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Almayı ve vermeyi dengelemeliler. Harcamalara dikkat etmeliler. Yaptıklarının karşılığını istedikleri zaman gerilerler, karşılığı yaradandan bekledikleri zaman ilerlerler. Olumlu yanları, çok sevilen, güler yüzlü insanlar. Derdini dinler, destek olurlar. İyi arkadaştırlar. Cömert ve yardımseverdirler. 2 numara yardımseverler. 5 numara uzmanlarla sürtüşme yaşarlar. 5 numara uzman yalnız, tutumludur. 2 numara yardımsever, insan odaklı ve harcamayı sever. Enneagram öğrenmesi de uygulaması da çok zevkli, eğlenceli bir konu. Hayatınız boyunca kullanıp yararlanabilirsiniz. Ben iletişim kurduğum çoğu kişinin kişilik tipini bilir, ona göre davranırım. Şimdilik burada bırakalım. İkinci bölümde inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar.